Selamlar trader ve trader adayları ya da konuyla ilgisi hiç olmayanlar, hepinize selamlar, ben Ceyhun. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur ve umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün biraz dertleşeceğiz. Ve bu videomuzda Forex piyasasını resmen ifşalayacağız arkadaşlar. Sizleri bu piyasaya girmeden önce bazı konularda uyarmak isterim. Çünkü özellikle Forex piyasasında birçok dolandırıcılık hikayeleri vardır. Bugün beni takip eden arkadaşlar artık piyasaya karşı bayağı temkinli olacak ve paralarını kimseye kaptırmayacaklar. O zaman uyarılarımızı yapalım ve anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar, Forex araştırmaya başladığınızdan beri karşınıza birçok dolandırıcılık hikayesi ve aracı kurum sıkıntıları çıkmıştır. Ben şimdi sizlere bu durumların perde arkalarını anlatacağım. İçinizden birkaç arkadaşı piyasaya girmeden kurtarsak bile yeterli. Sizler lütfen bu anlatacaklarım karşısında YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğeni yaparsanız seviniriz. Çünkü bu video gerçekten önemli. Bu piyasaya girecek arkadaşların karşısına erken çıkması daha da önemli. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere ülkemizde Forex yatırımı yapabileceğimiz birçok aracı kurum vardır. Ve bu kurumlar da SPK'ya yani Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenmektedir. Tabii ki böyle bir durum olunca ülkemizdeki aracı kurumlarla ilgili bir sıkıntı yaşadığımız zaman SPK'ya ya da devletin çeşitli şikayet mercilerine şikayet etme hakkınız vardır. Ama SPK'nın ülkemizde koymuş olduğu iki önemli unsur vardır. Bunlardan biri Forex yapacak insanın en fazla 10 kaldıraç kullanıyor olabilmesi. Bir diğeri ise yatırım yapacak vatandaşın en az 50.000 TL ile bu piyasalara girmesidir. Bu şimdiki yönergelere göredir. Siz de videoyu izlediğiniz tarihteki güncel yönergelere bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve hal böyle olunca da bu piyasaya girmek isteyen çoğu insana 10 kaldıraç az gelmektedir. En az 50.000 TL bütçesinin olabilmesi de çok gelmektedir. Bundan dolayı çoğu kişi yabancı aracı kurum arayışına girmektedir. Ve bunu öğrenen bazı art niyetli insanlar da bu durumu yurt dışında aracı kurum kurarak suistimal etmek için hazır beklemektedir. Yurt dışında bulunan aracı kurumlarda kaldıraç olarak 1000 kaldıraca kadar izin verilmektedir ve en az giriş limiti de ortalama 100 dolar gibi bir bütçedir. Bundan dolayı çoğu insan yurt dışı aracı kurumları tercih eder. Tabi tercih ettikten sonra da bazı olaylar ve bazı hikayeler gelişmeye başlar. Aracı kurum meselesi çok önemli bir konudur. Aracı kurum olmadan Forex piyasasına giremezsiniz arkadaşlar. Ve her insan parasını güvende tutmak ister. Bundan dolayı ne kadar iyi işlem yapmış olursanız olun ya da Forex konusunda kendinizi çok iyi geliştirmiş olsanız bile eğer paranız güvende değilse sonuç sıfır olacaktır. O kadar emek ve zaman boşa gidecektir. Ben YouTube'daki her videomuzun sonunda bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz derim. Ve bize mesaj olarak her gün onlarca dolandırıcılık hikayesi maalesef gelmektedir. Birçok arkadaşımız hala göz göre göre dolandırılmaya devam ediyor. Paralarını güvende olduğunu zannediyorlar. Yurt dışında bulunan dolandırıcı aracı kurumların sayısı zannedildiğinden çok daha fazladır arkadaşlar. Ben şimdi sizlere bu hikayelerden bahsedeceğim ve aynı zamanda güvenilir aracı kurum nasıl bulunur, bu konulara değineceğiz. Arkadaşlar, öncelikle yurt dışındaki aracı kurumun nerede kurulu olduğu çok önemlidir. Kumarın fazla oynandığı ülkelerde veya küçük küçük adacıklarda kuruluysa temkinli olmanız gerekir. Ayrıca bu aracı kurumlarda özellikle Türkçe konuşuluyorsa ekstra temkinli olmanız gerekir. Genelde gelen hikayeler şu yönde arkadaşlar. Sizlerin reklamlarla karşınıza çıkarlar ve bu reklamlarda tabii ki kendileri ve yüzleri yoktur. Ardından kendi kurumundan bahsederler ve buraya kayıt olursanız sizlere bonus vereceğinden bahsederler. Yani yatırdığınız paranızın yarısı kadar ya da yatırdığınız paranın 2 katı kadar size bonus verirler. Bu aslında bir olta yöntemidir. Size bu şekilde çekmeye çalışırlar. Arkadaşlar, tabii ki aracı kurumlar bonus verebilir ama ben Forex piyasasında özellikle bonus verenlere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum.
Bu videomuzda her şeyi gün yüzüne çıkartacağız, merak etmeyin. Tamamen şeffaf bir şekilde size anlatacağım. Aynı zamanda fenomenlerle nasıl anlaşmalar yapıldığını, benim neler yaşadığımı, her şeyi anlatacağım. Çünkü bu konudan ben de müzdaribim. Neyse arkadaşlar, konumuza geri dönelim. Sizi kayıt ettikten sonra bir de size ücretsiz yatırım danışmanı bağlarlar. Bu yatırım danışmanı sizinle gerçekten çok iyi anlaşır arkadaşlar. Ses tonu ve sizinle yaptığı muhabbet çok iştendir. Ah ah. Neyse, size tabii ki hedeflerinizi sorar, ne kadar kazanmak istediğinizi sorar ve sizin kalbinizi kazanır. Ondan sonra bu arkadaşlarımız yatırım danışmanı olduğu için önemli fırsatlarda sizleri aramak ister. Ve aradığında size der ki, bak bu pariteye gir, bu saatte büyük hareket yapacak ve stop loss da koyma. Çünkü seni patlatıp tekrar hedefe gidebilir. O yüzden yüksek meblağ kazanmak istiyorsan stop loss koyma. Siz de ücretsiz yatırım danışmanınıza zaten güvendiğiniz için dediklerini uygularsınız ve heyecanla beklersiniz. Sonrasında bir bakarsınız işleminiz terse gitmiş ve bu sefer yatırım danışmanını siz ararsınız. Bu niye böyle oldu diye. Onlar da derler ki merak etme, sen rahat ol, birazdan dönecek, zaten 2 katı yapacak derler. Siz de terste kalmış bir şekilde beklersiniz. Beklersiniz. En sonunda tabii stop koymadığınız için likit olursunuz ve paranızın tamamını kaybedersiniz. Bundan dolayı ben neredeyse her videomda ne diyorum? Tabii ki de stop loss seviyenizi belirlemiyorsanız lütfen Forex'i bırakın diyorum. Hiçbir zaman stop koymayan insan bu sektörde başarılı olamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz paranızın tamamını kaybettikten sonra da zaten bir daha telefonlarınızı açmayabilirler. Ya da bir yanlışlık oldu derler. Bir dahakine böyle olmayacak derler ve sizi tekrar para yüklemenizi isterler. Ya da arkadaşlar bazı aracı kurumlar sizlere 1-2 sefer kar çekimi yaptırır ve sizlerin güvenini kazanırlar. Ama belirli bir meblağın üstünde kar çekimi yapmak istediğiniz zaman bize şu kadar daha para yatırın derler. Bazı şeylerin kilidi açılıyormuş. O zaman işte istediğiniz meblağı yatırılabiliyorlarmış falan filan işte arkadaşlar. Fasa fisa. Arkadaşlar kesinlikle lütfen böyle şeylere kanmayın. Ben şunu bile gördüm arkadaşlar. Siz mesela aracı kurumunuz uygulamasından işlem yapıyorsunuz. Bazı aracı kurumlar işleminize müdahale edip sizin kaldıraç oranınızı değiştirebiliyor. Ya da bazıları işlemlerdeki seviyelerinizi değiştirebiliyor. Böyle durumlara karşı mutlaka temkinli olun. Umarım birçok arkadaşı bu video sayesinde bilinçlendirebilirim. Ve paralarını bu video sayesinde bilinçlenip koruyabilirler. Bu aracı kurumlar yurt dışı kayıt olduğu için bu kurumları şikayet edebileceğiniz bir merci şu an itibariyle ülkemizde bulunmamakta arkadaşlar. Bundan dolayı bu tarz dolandırıcılık olayları da Forex konusunda bayağı yaygınlaşmıştır. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yurt dışındaki aracı kurumunuz güvenilir bir kurum değilse sizin paranızı banka hesabınıza yatırmış olsa bile belirli bir süre geçtikten sonra SPK sizin banka hesaplarınıza gelen bu parayı incelemeye sokabilir ve sizin banka hesabınızı askıya alabilir. Bundan dolayı paranın geldiği kurumun sağlam bir kurum olması gerekmektedir. Bu kadar şey anlattıktan sonra tabii ki şunu da söylemek isterim. Forex uluslararası olarak tamamen başıboş değildir. Gerçekten bu işi hakkıyla yapan şirketler de vardır ve bu şirketlerin bazı lisans kodları vardır arkadaşlar. Bu kodların en başında uluslararası ISE kodu gelmektedir. Güvenilir aracı kurum nasıl seçilir? Bu konuya bu videonun sonunda değineceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Ben size aslında biraz da duygularınızdan bahsetmek istiyorum. Yani ne demek istiyorum? Arkadaşlar bildiğiniz üzere ülkemizde herkesin daha çok paraya ihtiyacı var. Şu anda yüksek enflasyona sahip bir ülkeyiz. Tabii ki sizler de haliyle ek gelir nasıl elde edilebilir diye kafanızda bazı soru işaretleri var. Ve bu soru işaretlerini giderebilmek için de çeşitli sosyal mecralarda araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Araştırma yaptıkça aslında kendinizi sürekli gaza getiriyorsunuz. Çünkü sosyal medya hesaplarında ya da YouTube'da
sadece insanların kazandıklarını görebilirsiniz. Ve siz de hemen kazanabilirim diye bu piyasaya atılmaya çalışırsınız. Özellikle de bizim insanımızın eğitime önem vermediğini görüyorum ama bu sadece Forex için geçerli değil, her konuda maalesef. Bizler sadece sonuç odaklıyız, hemen kazanmak istiyoruz. Aslında orada burada gördüğünüz kazançlarda zaten bir sonuç ama bu sonuca varabilmek aslında sağlam bir eğitimden geçiyor arkadaşlar. Ama birçok insan kendisini eğitmemek için çeşitli bahaneler üretiyor. Yok işte zamanım yok, ben çalışan bir insanım, yeteri kadar param yok. Aslında eğitimsiz olarak girdiğiniz bir işte çoktan eğitime harcadığınız parayı kaybedeceksiniz. Eğitime harcadığınız para aslında bir yatırım arkadaşlar. Kendinize olan bir yatırım. Benim de eğitimim var ama benim size buradaki amacım aslında eğitim satmak da değil. Ben zaten paramı çok şükür kazanıyorum. Benden eğitim almak zorunda da değilsiniz. Ama kendinize bir şekilde eğitmek zorundasınız. Bunu bilmenizi isterim. Yoksa diğer türlü başkalarının dediklerine bağlı yaşarsınız. Zaten sektöre duygularınızı kabartıp ve eğitimsiz girdiğiniz için dolandırılmaya gayet müsait oluyorsunuz arkadaşlar. Bütün herkes sizleri potansiyel bir yem olarak görür. Herkesi lütfen kendiniz gibi düşünmeyin. Bazı art niyetli insanlar sizleri kuzu olarak görür. Mesela kendimden örnek verecek olursam, buradan kendime bağlamam da biraz garip oldu ama. Bana da YouTube'da denk gelen arkadaşlar 1-2 videomu izledikten sonra bana baya güvenmeye başlıyor. Arkadaşlar böyle bir duyguya kapılamazsınız. Beni önce araştırmalısınız. Bu çocuk da kim? Dediklerini gerçekten yapıyor mu? Neyin kafasını yaşıyor? Benim birkaç videomu izleyen arkadaşlar bana hemen güvenmeye başlıyor. Ve WhatsApp iletişim hattımıza benim bu kadar param var, size vermek istiyorum. Siz benim için değerlendirin. Tövbe yarabbim. Kardeşim sen belki de ailenden birine o parayı vermezsin. Bana hangi ara güvendin de paranı bana emanet etmek istiyorsun? Sonra bir de hocam kaybetseniz de sorun yok diyor. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Hatta bu konuyla ilgili güzel bir örnek geldi aklıma. Onu hemen sizlere göstermek isterim. Telefonumu elime alıyorum ve Google'a Ceyhun'dan söylemesi şikayet yazıyorum. Burada hakkımda bir şikayet çıkıyor ve bu durumu birlikte inceleyelim. Bu şikayet yazan arkadaş da sağ olsun bana güvenen arkadaşlardan biriymiş. Başlıkta ne yazıyor? Kripto madenciliği mağduriyet. Arkadaşlar ben hayatımda bu tarz bir şeyle hiç uğraşmadım. Ve madencilik adı altında bilgi amaçlı bile olsa bir tane bile videoma denk gelemezsiniz. Dedim ki bu nasıl olabilir acaba? Bu arkadaşımız bizim reklamlarımıza ya da videomuzu izliyor ve orada biz diyoruz ki Ceyhun'dan Söylemesi diye bir Telegram kanalımız var. Bu arkadaşımız YouTube'daki video açıklamalarındaki linklerden değil de kendisi Telegram uygulamasını açıp Ceyhun'dan Söylemesi diye aratıyor. Biz de hemen Telegram'a giriş yapalım şimdi ve Ceyhun'dan Söylemesi diye aratalım. Gördüğünüz üzere adımız açılan ve logomuzda kullanan 6-7 tane daha hesap olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşların hepsi dolandırıcı arkadaşlar. İtibar etmeyiniz. Gerçek linklerimizi YouTube videolarımızın altında yer alan açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Bütün iletişim linklerimiz orada yer almakta arkadaşlar. Bana şikayet yazan arkadaşımız tabi bana güvendiği için ne desem yapacak ve girdiği kanalında benim olduğumu düşünüyor. Dolandırıcı bu arkadaşımıza demiş ki ben Bitcoin madenciliği yapıyorum. Bana şu kadar para verirsen bir ayın sonunda sana şu kadar olarak geri öderim demiş. Bu da yaklaşık sanırım 6.000 dolar kadar bir para ediyor. Bu arkadaşımız da bu parayı hemen transfer etmiş ve ardından bir daha geri dönüş alamamış ve konuyu ben zannettiği için şikayet sitelerine taşımış. Arkadaşlar aslında size anlatmak istediğim şudur. Lütfen duygularınızla değil mantığınızla hareket edin. Tabii ben bu kanalları Telegram'a şikayet ettim. Ama Telegram bu kanallarla ilgili bir tedbir almadı. Sonra biraz araştırma yaptım. Ülkemizin önde gelen ekonomistleri bile bu durumdan
şikayetçi. Hepsinin Telegram'da ve çeşitli sosyal mecralarda dolandırıcı hesapları varmış. Ben daha bu sektörde yeni olmama rağmen beni de hemen bulmuşlar ve fake hesaplarımı açmışlar. Tekrar hatırlatmakta fayda var. En doğru linkleri Ceyhun'dan söylemesi YouTube kanalımızın açıklama bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen böyle art niyetli insanlara paranızı kaptırmayın. Yazık, günah arkadaşlar. Bir de bana sürekli şu aracı kurum güvenilir mi, bu aracı kurum güvenilir mi diye soran arkadaşlara sesleniyorum. Dilerseniz kendi aracı kurumunuzu şikayet bara yazıp genel soru işaretlerine bakabilirsiniz. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Ben anlık analizler yaptığım için ve bu analizlerde başarılı olduğu için çoğu aracı kurumdan tehditvari söylemler alıyorum. Yani bana diyorlar ki bizimle çalışmazsan senin adını lekeleriz. Şikayet sitelerinde orada burada sana yorumlar yaparız. Videoların altına kötü yorumlar yaparız tarzında tehditvari konuşmalar yapıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar, bu sektör böyle bir sektör maalesef. Bundan dolayı şikayet sitelerine de ne kadar güvenilir, buna siz kendiniz karar verin. Çünkü bunu yapanlar bir başka aracı kurumu da lekelemek için birbirlerine burada şikayet yağdırabilirler. Bu konuyu tamamen sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Aracı kurum tehdit meselesine gelmişken onu da açıklamak isterim. Arkadaşlar, sosyal medyada veya çeşitli pazar yerlerinde yüzü olan arkadaşlara bu tarz aracı kurumlar iş teklifinde bulunurlar. Yani getirdiği kişi başına bir ücret verirler ve aynı zamanda işlem komisyonu öderler. Bazı aracı kurumlar işi abartarak bu fenomen arkadaşlara çeşitli yollarda teklif etmiştir. Mesela bu arkadaşımız kaybetse bile onun parasını geri iade ederler. Yani o arkadaşımız her zaman kazanır. Veya işlem yaptırdığı ekibe stop koydurmazsa haftalık ekstra şu kadar para vereceklerini söylerler. Ve gerçekten de verirler. Onlar için önemli olan sürekli insanın kayıt olmasıdır. Çünkü aracı kurumlar gelen her insanın bu sektörde kaybettirmeye çalışır. Arka planda da belki paranızı hiç de MetaTrader 5'e koymuyor bile olabilirler. Nasıl olsa size kendileri kaybettirecekleri için arka planda sizin paranızı kendileri kullanıyor olabilir. Siz de paranız var gibisinden MetaTrader 5'te işlem yapmaya çalışıyorsunuz. Neyse arkadaşlar, ben de bu şirketlerden çokça teklif almaktayım ama tabii ki de isteklerini kabul etmiyorum ve onlarla çalışmıyorum. Bundan dolayı beni tehdit edercesine mesajlar atıyorlar. Aslında sadece olaya para olarak baksak çok güzel meblağlar teklif ediyorlar ama bu şekilde bir şey düşünülemez. Ben neden yüzümü lekeleyeyim ki? Ya da neden böyle bir kul hakkına gireyim? Tabii onu düşünen yok. Ama bu arada burada bir parantez açmak isterim. YouTube'da Forex konusunda kendi yüzünü gösterip de videolar çeken arkadaşların bu şirketlerle çalıştıklarına zaten pek denk gelmedim. Ama yüzünü göstermeyip özellikle de Telegram kanallarında hizmet veren insanlara lütfen dikkat edin. Canınız her an yanabilir. Tabii ki bu kadar zorluk içerisinde biz nasıl güvenilir bir aracı kurum seçebiliriz? Sizlerle bu konuya da değinmek isterim. Arkadaşlar, öncelikle Forex şirketlerine uluslararası verilen bazı lisanslar vardır. Bunların en önemlilerinden biri FCA lisansı, bir diğeri ise ISAC lisansıdır. Öncelikle kullanacağınız aracı kurumun bu lisansları olup olmadığına dikkat edin. Ve web sitelerinde görünür bir yerde bu lisans numaralarını şeffaf olarak sizlere sunmasına dikkat etmeniz gerekir. Sizler de ilgilendiğiniz şirketin bu lisans kodlarını göremiyorsanız müşteri temsilcisinden talep edebilirsiniz. Ve tabii ki burada dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. Bu şirketler size bir lisans kodlu belge gönderebilirler ve bu belgenin maalesef ki photoshoplu olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü bu konudan bile müzdarip olan arkadaşlarımız oldu. Şirket resmi belge görünümlü lisans kodunu iletiyor ama aynı isme sahip dolandırıcı bir şebeke karşısına çıkıyor. Sürekli bu konularda uyanık olmalısınız. Peki bu kodu öğrendikten sonra neler yapabilirsiniz? Hemen Google'ı açıyoruz. Sizlerle telefondan ya da bilgisayardan yaptığımız işlemleri kontrol edebilirsiniz.
Ben görmeniz kolay olsun diye bilgisayar ekranı üzerinden anlatımıma devam edeceğim arkadaşlar. Anlatacaklarım önemli. Dikkatiniz dağılmasın diye kendi görüntümü de şuradan bir uçurayım. Google'ı açtıktan sonra buraya Isaac lisans sorgulama yazıyoruz. Buradan Isaac lisansın resmi sitesine giriş yapıyoruz. Burada direkt karşımıza Professional Registers diye bir mavi buton çıkıyor. Buraya tıklayalım. Bu linki açıklama bölümüne de ayrıca bırakacağım arkadaşlar. Karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Burada Search Company and Other Registers sekmesinden Professional Register bölümünde olduğumuza dikkat ediyoruz. Ve buraya verilen lisans kodunu yazıyoruz. Ben de şimdilik lisans kodu olarak FB Market şirketinin lisans kodunu kopyalayayım. Hemen FB Market'in web sitesine gidelim ve en aşağıda yazan lisans kodlarından Isaac lisansını bulalım. Gördüğünüz üzere bu şirketin dünya çapında zaten birçok lisansı var. Merak eden arkadaşlar ekstra burayı da kontrol edebilirler. Ve şuradaki Isaac kodunu kopyalayalım. Ve tekrar kontrol edeceğimiz siteye geri gelelim. Ve buradaki number bölümüne yapıştıralım. Ve aşağıdan da Australian yani ilk seçeneği seçiyoruz. Ve artık girdiler tamamdır. Aşağıdan search diyoruz. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar sonucumuz çıktı. Burada şirketin tam ismini, lisans numarasını, aynı zamanda ne zamandır hizmet verdiğini, mesela bu şirket 2005'ten beri hizmet veriyormuş. Altta gördüğünüz üzere şirketin tam adresini de görebilirsiniz. Isaac lisansı Avustralya'nın tüm dünya forex şirketlerine verdiği bir lisans türüdür. Bundan dolayı gördüğünüz üzere bu şirketimiz de zaten Sydney'deymiş. Yani yanlış yapma seçenekleri oldukça az. Tabii arkadaşlar ben size şimdi üst üste 5 yıl evrensel forex ödülünü almış bir şirket gösterdim. Sizler de merak ettiğiniz şirketlerin lisans kodlarını girip buradan kontrol sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda FB Market'te forex işlemlerinizi yapmak isterseniz açıklayıcı bir şekilde anlattığımız FB Market'e kayıt olma ve para transferi nasıl yapılır videomuzu WhatsApp iletişim hattımızdan talep edebilirsiniz. Ya da ben kayıt oluşturabilirim derseniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan linkten kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Bir de arkadaşlar güvenilir şirket bulmak isteyen arkadaşların bir başka bakacağı yerde dünya çapında yorumların yapıldığı Trustpilot sitesidir. Bu siteyi belki uluslararası işi olan arkadaşların çoğu biliyordur. Dünyada bu siteye çok güvenilir arkadaşlar. Buradaki insan yorumlarına çok önem verilir. Hemen Google'a tekrar FB Market Trustpilot yazıyorum ve Trustpilot sitesine giriyorum. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar FB Market'in 6200'e yakın yorumu varmış ve bu yorumların ortalaması 5 üzerinden 4.8'miş. Bu gerçekten çok güzel bir oran. Bu sitede kendini ispatlamış çoğu şirketi bulabilirsiniz. Burada sadece forex şirketleri yoktur arkadaşlar. Birçok alanda çeşitli şirketlerin yorumlarına da ulaşabilirsiniz. Sizler de merak ettiğiniz şirketleri buradan araştırabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar burada gördüğünüz üzere adamlar kendilerine o kadar güveniyor ki burada ekstra bir sorunla karşılaştığınızda bize bu mailden ulaşabilirsiniz diye mail adreslerini ve telefon numaralarını bırakmışlar. Aynı zamanda burada tekrar şirketin açık adresini de görebiliyorsunuz. Sizler de araştırmalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici olabilmişimdir. YouTube'da bizim için abone olmanız, yorum yapmanız ve videolarımızı beğenmeniz çok önemli. Tıklayan elleriniz dert görmesin. Bu dersimiz ücretli eğitimimizin bir kısmıdır. Forex dünyasında ciddi bir yatırımcı olmak istiyorsanız ve kimseye bağlı kalmadan maaş alıyormuş gibi sabit gelir elde etmek isterseniz bu videonun açıklama bölümünde yer alan Forex Trader eğitimimize ulaşabilirsiniz. Bu eğitimin içeriğinde Forex dünyasında yaşadığım tecrübeleri ve kaybettiğim paraların sebeplerini, aynı zamanda piyasanın en püf noktalarını, en dikkat edilmesi gereken yerleri ve bütün bunlarla birlikte en kazançlı alsat stratejilerini, kendi uyguladığım formülleri ve taktikleri sizlerle paylaşıyorum.
Aynı zamanda eğitimi satın alan arkadaşlarla birlikte sürekli fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer sizler de yaptığımız kazançları, günlük paylaştığımız haber ve analizleri görmek isterseniz açıklama bölümünde yer alan Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Belki de şu anda hala çok şey kaçırıyorsunuzdur. Unutmayın arkadaşlar, bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi, hoşçakalın. Ceyhun söyledi, hadi karar verin. Hadi aklını kullan, bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi, dinlersen tüyoları ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.